Filmlerden, oyunlardan ve askeriye videolarından aşina olduğumuz, sesiyle dehşet verici ama aynı zamanda büyüleyici bir savaş makinesi. Katyuşa. Peki bu araç askeri tarih sayfalarına ne zaman dahil oldu? Bu videoda size Katyuşaların tarih sahnesine çıkışından bahsetmek istiyorum. Barbarossa Harekatı'nın ilk günlerinde Kızıl Ordu bünyesinde çalışmalarına devam eden roket birimi henüz test aşamasındaydı. Katyuşa adındaki roket atar sistemlerinin geliştirme çalışmaları Kırgızistan'ın Oş kentinde sürdürülüyordu. Sovyet askeri mühendisleri 1941 yılının Mart ayında yapılan testlerde oldukça başarılı sonuçlar elde etmişti. Ancak bu silahlar daha önce savaş meydanlarında hiç kullanılmamıştı. Dolayısıyla beklentilere ne derece cevap verecekleri de tartışma konusuydu. Alman birliklerinin 22 Haziran 1941 tarihinde ani bir şekilde Sovyetler Birliği'ne saldırması, Sovyet kuvvetlerinde ve komuta kademesinde bir şok etkisi yaratmıştı. Savaşın 3. haftasında hızla ilerleyen Alman birlikleri Smolensk yönlerine gelince Sovyetler Birliği Genel Karargahı henüz geliştirme aşamasında olan bu silahların hemen cepheye sevk edilmesini istedi. 28 Haziran 1941 tarihinde oluşturulan ilk Katyuşa çoklu roket bataryası Moskova'ya sevk edildi. Birliğin komutasına Yüzbaşı Ivan Andreyevich Fyorov atandı. Böylece Fyorov bir Sovyet ordusu roket topçu birimine komuta eden ilk asker olarak tarihe geçecekti. Temmuz ayı başında cepheye sevk edilen birlik 20. Ordu'nun emrine girdi. Fyorov'un Katyuşa bataryası 7 adet BM-13 çoklu namlulu roket atar araç, 1 adet 122 mm'lik M1910-1930 çekili obüs ve 44 adet mühimmat kamyonundan oluşmaktaydı. Katyuşaların kullandığı 122 mm'lik BM-13 roketleri bu mühimmat kamyonlarıyla sevk ediliyordu. 7 Temmuz 1941 tarihinde ilk deneme Berezina kıyısında konuşlanmış olan Alman birlikleri üzerinde yapıldı. Almanlar patlayan roketlerin sesiyle panikledi. Patlama anında roketlerin çelik parçaları karmaşaya ve yaralanmalara neden oldu. Bu saldırı amacına ulaşmış, karşı taraf demoralize edilmişti. Bu denemeden sonra bataryanın gerçek anlamda ilk saldırı için artık hazır olduğuna kanaat getirildi. Bir hafta sonra 14 Temmuz 1941 saat 15.15'te ilk yok edici saldırı yapıldı. Hedef olarak seçilen nokta Beyaz Rusya sınırları içinde Vissevsk bölgesine bağlı Orşa kenti yakınındaki demiryolu kavşağı ile tren istasyonu ve burada konuşlanmış Alman birlikleriydi. Saldırı son derece etkili oldu. İstasyondaki yakıt, mühimmat ve tank yüklü trenler vuruldu. Tren istasyonu ise tamamen yok edildi. Ancak bu sadece başlangıçtı. Birlik daha sonra saldırılar düzenlemeye devam etti. Hedeflenen ikinci nokta Minsk-Moskova otoyoluna bağlanan Orsissa Nehri üzerindeki köprü ile karşı kıyıda yer alan Rudnya kasabasında konuşlanmış 17. Panzer Tümeni'ne ait askeri konvoydu. Çok kalabalık olan bu konvoy nehrin karşı tarafına geçmek için hazırlık yapmaktaydı. Beklenmedik bir anda bölgede ortaya çıkan Fyorov'un bataryası Alman kuvvetlerine bir sürpriz yaptı. İlk önce Orsissa Nehri üzerindeki köprü havaya uçuruldu. Ardından Rudnya kasabası ateş altına alındı. 17. Panzer Tümeni bu saldırı ile çok ağır bir darbe yedi. Almanlar tanklar, zırhlı araçlar, zırhlı personel taşıyıcılar,
nakliye kamyonları, at arabaları ve piyade açısından çok büyük kayıplar yaşadı. Kayıplar öyle büyüktü ki 17. Panzer Tümeni sonraki 3 gün boyunca güçlerini yeniden toparlayamamıştı. Bu başarıdan sonra Sovyetler Birliği Genel Karargahı Katyusha çoklu roket bataryasının sayısını hızla arttırdı. Savaş boyunca çoklu roket fırlatıcılarıyla mühimmatının üretimi 200 fabrika tarafından gerçekleştirildi. Sovyetler Birliği Temmuz 1941 ile Aralık 1944 arasında 10.000'den fazla çoklu roket rampası ve 12 milyondan fazla roket imal etmişti. Bu noktada ilginç bir bilgi vermek gerekirse, Katyuşaların ana mühimmatı olan 23 kilogramlık RS-132 roketlerinin aynı zamanda Il-2 Shutumovik uçaklarından da ateşlenebildiğini söyleyebilirim. Yüzbaşı Ivan Flyorov ve bataryası ise 7 Ekim 1941 tarihinde Ugra Nehri yakınındaki bir bataklık bölgede Almanlar tarafından kuşatma altına alındı ve ağır havan saldırısı altında kaldı. İlerleyen saatlerde birliğin cephanesinin tükenmesi üzerine Yüzbaşı Flyorov kalan tüm araç ve mühimmatın yok edilmesi yönünde emir verdi. Bu çarpışma bataryanın sonu oldu. Yüzbaşı Ivan Flyorov'la birlikte bataryanın %75'i Almanlar tarafından yok edildi. Bu hikaye savaş boyunca Almanlara korku salan, çıkardığı ıslığa benzer sesten dolayı Stalin'in orgu denilen Katyuşaların savaş meydanlarına çıkışının hikayesiydi. Gelecek videolarda savaş tarihi ve olgusunu incelemeye devam edeceğiz. Bu serüvenden haberdar olmak için abone olabilir, önceki çalışmalarımıza ulaşmak için kanalımızı ziyaret edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.